Merhaba sevgili aslanlar, hoş geldiniz Aralık ayına. 2025'in son ayı. Evet, yılbaşını artık geriye olacağız. Koskoca yıl bitti sevgili aslanlar. Bakalım sizler için neler getirecek bu Aralık ayı. Öncelikle 5-11 aksında gerçekleşecek bir ay içerisinde hem ikizler dolunayı hem yay yeni ayını yaşayacaksınız. Umutla yeni hedefler inşa ediliyor bu Aralık ayında. Değişimler söz konusu. Öncelikle ay başlangıcında sevgili aslanlar Koç enerjisi, ateş enerjisiyle hedefleriniz, yaşamdaki keyifleriniz, yolculuklarınız, akademik çalışmalar, işte bir yerlere gitmeler, gelmeler, aktif bir ay girişi yapıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmak, geleceğe dönük paranızla ilgili yatırımlar yapmak, bu konuda duygusal anlamda aynı zamanda sizi zorlayan konularla ilgili geleceğe yeni hedefler, yeni umutlarla girdiğiniz bir Aralık ayı olacaktır ve ayın başında hemen dinamik, coşkulu bir giriş yaptığınızı görüyoruz sevgili aslanlar. Ayın girişinde büyük su üçgenimiz var. Sizin için ev konuları, para konuları ve geçmişle ilgili pek çok konunun artık duygusal olarak aşina olduğunuz, buraları düzenleme, daha akışkan, daha uyumlu bir şekilde giriş yaptığınız bir ay başlangıcı. Varsa çocuklarınız, işte torunlarınız, sevdiğiniz kişilerle yaratıcı enerjinizin yüksek olacağı bir süreç. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevdiklerinizle bir arada olmak, işlerinizi sergilemek, yapmış olduğunuz konularla ilgili o sofranızı, bolunuzu, bereketinizi arttıran bir ay başlangıcı yapıyorsunuz. Yatırımsal ve para konularında biraz daha aslında o geçmiş sorunlardan arındırdığınız, daha üretken, daha yeni projeler, işlere doğru yelken açtığınız bir ay girişi. İlişkilerde de güzel, olumlu etkiler içinde olacağınız bir süreçte başlıyor olacak. Ve 2 Aralık'ta Venüs artık Yay burcunda Plüton'la 60'lık yaparak Yay burcuna geçiş yapıyor. Sizin için 5. ev konuları zaten ay başlangıcında enerjiniz yüksekti. Burada hedefleriniz, seçimleriniz, burada sergilemek istediğiniz konularda aslında göz bebeğisiniz sevgili aslanlar. Tiyatro, sosyal medya, bu gibi yaratıcı kişileriniz varsa Venüs'ün artık buraya yerleşmesiyle beraber iyice görünür olacak. Aşk, sevgi, ilişkilerde olumlu geçişler, haberler, değişimler, farklı kişilerle farklı ortamlarda olmalar sizi destekliyor olacak. Burada en derin korkularınız, tabii ki Satürn ve Neptün biliyorsunuz hala şeyde 8. evinizde. Burada en derin korkularınız, parasal kaygılar, kayıplarınız, geçmişte yaşadığınız durumlarla ilgili artık yeniye hazır olduğunuz, yeniye Venüs'ün yaya geçmesiyle yeni konulara, yeni gündemlere yelken açacağınız bir süreyi ifade ediyor. Bazı konuları değiştiriyorsunuz zaten. Yatırımla ilgili konulara, o 8. evde sizi hüsrana uğratan durumlarla ilgili hani biraz daha önünüzü gördünüz. Evet, bu karanlık zor günlerde artık mücadeleyi elden bırakmayıp yeni konulara doğru o güzel motivasyonunuzun arttığı bir süreç. Bu tabii ki para gelişinize de olumlu yansıyacak. Likit artışınız, işte elinize geçen para burada güzel bir artış sağlıyor. Diğer taraftan tabii bir hobi, işte geçmiş bir aktivitenin ortaya çıkması yeniden veya hali hazırda olan işlerinizle ilgili biraz daha onları yatırıma dönüştürmekle ilgili güzel şanslar getireceğini de görüyoruz buradaki Venüs'ün güzel geçişiyle. Ve 5 Aralık ikizler dolunayı. Değişen planlar, parlayan yeni fikirler ortaya çıkıyor. Siz sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar için ikizler dolunayı tam 11. evinizde gerçekleşiyor. Sosyal ortamlar, iş arkadaşlarınız, gruplarınız, arkadaşlarınızla bir araya getiren hareketli bir dolunay olacak. Bazı hedef ve planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Farklı kişilerle, farklı ortamlarda yeni hedefler, yeni işler içerisine girebilirsiniz. Bu aile, bu dolunay aile, emlak işleriniz varsa, aile içindeki bireyler bir araya geleceğiniz, burada yaşamı yapmak istediklerinizle ilgili konuları yeniden organize edeceğiniz de bir dolunayı gösteriyor. Dolunay yöneticisi Merkür'e baktığımız zaman tabii ki evle ilgili mevzular, evinizin içindeki konular, gündemler, evinizin içindeki konuşmalar, çelişkili haller, geçmişle ilgili konular, bunlar ortaya çıkabilir. Ancak Jüpiter burada 12. evde size destek sağlıyor olacak. Adeta ilahi yani meleklerin o koruma enerjisi sizinle beraber olacak sevgili aslanlar. Burada planlarınızı düzenlemek, yeni planlar içinde olmak, evinizi belki taşımak, evinizle ilgili bir revizyon yapmak, özel yaşamınızla ilgili de tüm detayları yeniden
düzenleyeceğiniz, tanımlayacağınız bir dolunaydan bahsetmekte ikizler. İkizler dolunayı ve yurt dışı işleriniz varsa yabancılarla ilgili işler, evinizi taşımak demiştik, yeniden organizasyonlar içinde olmak, bunlarla ilgili kendi içinizde bazı şeylerin tamamen artık oturduğu, bu değişimlerle ilgili fikirlerinizle ilgili çevrenizdeki bağlarınızı gördüğünüz, burada güzel haberlerin de taşındığı bir ikizler dolunayı. Tabii ki 5. eve yerleşen Yay stelyumu. Siz sevgili aslanların evine yerleşiyor. Çok güzel. Yaşamdan keyif almak, yaşamı dolu dolu yaşayabilmek, sevgi dolu kendinizi sergilemek, yaratıcı işler, konuşmalarınız bunlar için çok destekli olacak. Burada güneş ay düğümleriyle kare yapıyor. Burada tabii ki sizi zorlayan konular, sevdiğiniz kişilerle ilgili iş yapma konusunda, ilerletme konusunda, sevdiğiniz kişilerle bir araya gelmeler, bunlar gerçekleşecek. Fakat burada karmik ve kadersel bazı konular söz konusu. Yeniden burada karşılaşmalar, bazı zorlukları görerek ilerlemeler. Tabii ki ilham verici, yaratıcı, üretken, güzel bir ikizler dolunayı olacak. İkili ilişkilerde size yenilikler getiren, yeni fikirler, cin fikirler getiren de bir dolunay bu. Bunu tabii ki sanatla ilgileniyorsanız bunu güzelleştirmek, yine minik minik adımlarla bazı işleri belki buraya enjekte etmek, buraya hani gelişmesi için oraya ilham verici konulara oraya enjekte etmek, oraya modifiyesini sağlayabilmek adına da olumlu. Geçmiş bir hobinizi canlandırarak spor, sevdiğiniz konuya yeniden yönelebileceğinizi de gösteren bir dolunay olacak. Tabii ki bu dolunay gölgeli yanlarına baktığımız zaman burada tabii ki biraz Satürn ve Neptün etkileri var. Burada biraz o parayla ilgili konular, yine parasal konulara baktığımız zaman ödemeler, borçlar, bunlarla ilgili yapılandırdığınız bir süreç. Evet, Venüs'le Güneş çok güzel bir açıda size destek sağlayacak. Burada da özellikle yatırım yapmak, yatırımlara yatkınlık veren işler, paranızı daha verimli hale getirmeler, bunları toparlayacak. Tabii ki bireylerden aldığınız parayı harcama enerjisine dikkat etmek gerekiyor. Sağlık konularına baktığımızda olumlu sevgili aslanlar. Tabii ki ay ikizler üst solunum yollarını anlattığı için burada enfeksiyonlar, durumlar, üst solunum yolu hastalıkları, bağışıklık sisteminin altını çiziyor. Bağışıklığa lütfen dikkat. Tabii ki Satürn 8. evde burada bağışıklığınızı güçlendirmek adına oldukça verimli. Yapacağınız her türlü desteği daha da güçlendirecektir. Geçmiş kronik rahatsızlıklar, iskelet, işte bel, omurlar, tutulmalar, bunlarla ilgili bu ay dolunayında ikizlerde, yani ay ikizlerdeyken bu alana dikkat. Eller, kollar, tutulmalar, işte ateşli salgın hastalıkları işaret ediyor. Güzel bir dolunay diliyorum sevgili aslanlar. Ve 6-7 Aralık'a baktığımızda Merkür artık hem Satürn'le hem de Jüpiter'le olumlu açılara geçiyor. Burada yapmak istediğiniz işi çok güzel destekleyecek. Konuşmak istediğiniz kişilerle özellikle Jüpiter 12'den destek almaya devam ediyor demiştik. Geçmiş konuları düzenlemek, yenilediğiniz, geçmişteki pek çok konuyu geride bırakıp şifalandırarak yeni konulara doğru yelken açtığınız bir süreç. Tabii ki eviniz, aileniz, ev konuları, belki burada bir kağıt işlemleri, bunlar söz konusu olabilir. Burası olumlu ilerleyecek. Ailenizdeki kadınlar, geçmiş işler, yurt dışı işleri, kapalı alanlarda çalışmanız artabilir. Parasal konularda da destek sağlayan olumlu günler. Bu günleri lütfen değerlendirin. Özellikle 7 Aralık çok güzel, çok verimli. Bu geçmiş konuları düzenlemek, arındırmak, projelendirmek için olumlu, verimli günler içinde olacaksınız. Ve 9-10 Aralık'a bakalım. Mars Satürn'e karele yapmaya başlıyor. Evet, bu olumsuz açılar. Evet, biraz daha ayın ortalarına doğru, İlk hafta daha verimli ama biraz daha sonlara doğru aslında parayla ilgili gündemlerde sizi sıkıştıran konular gündeme gelebilir. Yine sağlık, kalp sağlığı, kalbinizle ilgili kronik rahatsızlıklar, işte uyku düzenleri, operasyonel durumlar ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Burada cesur, riskli girişimlere de lütfen dikkat edin sevgili aslanlar. Ayın ikinci yarısından sonra biraz zorlu, biraz çelişkili, özellikle para ve yatırımlar geliştirmek istediğiniz konularda aksaklıklar, beklediğiniz gibi olmamalar söz konusu. Tam da kış günlerine doğru geçiyor olacağız. Bedensel olarak değişimler olmaya başlıyor. Biraz daha o hani depresyona yatkınlık, melankoli, biraz tükenmişlik hali yaratabilir. Burada bedeninizi korumanız gereken
gündemlerde olacaksınız sevgili aslanlar. Ve 10 Aralık Neptün Balık burcunda ileri hareketine geçiyor. Çok şükür diyoruz. 8. evde o Satürn ve Neptün'ün hareketi vardı. Geri harekettelerdi. Şimdi ileriye hareket edecekler. Burada parayla ilgili pek çok konuda kalıcı, sağlam, yeni değerler yaratmak ön plana çıkıyor. Neptün burada bir illüzyon yaratıyordu. Bir belirsizlik, kararsızlık, o paranızın dilediği gibi akmaması, bir türlü gelmemesi hali yaratıyordu. Şimdi gerçekçi, somut adımlar atmak için, hayal ettiklerinizi gerçekleştirmek için size güzel noktalara doğru çekecek. O kalıpları, değişmesi gereken kalıpları sizlere gösteriyor olacak. Burada geçmişteki korkularınız, endişeleriniz, işte parasal kaygılarınız, hastalıklarla ilgili kaygılar, pek çok konuda o derin konularla artık bu duyguları aşina olduğunu söyleyecek Neptün. Bu duygulara artık aşinasın, artık ileriye gitmek için hiçbir sebebin yok, ileriye gitmemek için. Ve burada daha sağlamcı, Neptün'ün Satürn'le beraber yeni sınırlar belirlemeye başladığınız, parayla ilgili artık bir mevzunun tamamen kapandığı ve yeni bir yatırımsal süreçte yeni fikirlere doğru yol aldığınız bir Neptün geçişi olacak. Bu sürede tabii ki para konularında değişimler, dönüşümler söz konusu. Ve 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna doğru ilerliyor. 5. evinizde bir cümbüş var. Sevgili aslanlar, kendi eviniz. Orada artık becerileriniz, yetenekleriniz, bunları ortaya koymak, ilişkilerle ilgili yeniden aktif bir sürece geçiyor olacak. Merkür, haberleşmeler, konuşmalar. Tabii ki 11 Aralık'a dikkat etmeniz gerekiyor. Merkür tam yaya geçerken Uranüs'le karşıtlık yapacak. Bu günlerde sevdiğiniz kişi, sevgiliniz, partneriniz, geçmiş bir gündemin patlak vermesi, buradaki bir konuşma, yine yatırım kanalları, sevdiğiniz kişilerle iletişim problemleri. Burada hevesle başladığınız bir işin hani biraz etkisini kaybetmesi gibi durumlar söz konusu. Ama öte yandan tabii ki yayıncılık, tiyatro, medya, sahne sanatları, satış, pazarlama, buradaki konularda özellikle 13 Aralık'a değerlendirebilirsiniz. Çok etkin. 13 Aralık'a kadar biraz böyle değişen konular, koşullar olacak ama 13 Aralık'tan sonra, özellikle 13 Aralık, bu gibi alanda değerlendirmek, duyuru yapmak, bunlar için kullanabileceğiniz çok verimli bir gün sevgili aslanlar. Yatırım yapmak istediğiniz konular, paralar, motivasyonunuzu yitirmeden yeni çözümler bulacağınız bir alanda olacaksınız. Ve 15 Aralık, artık ayın ortasına geldik. Mars da Oğlak Burcu'na geçiyor. Artık Oğlak stelliumi yavaş yavaş yaratmaya başlayacak. 6. evinize yerleşen bir Mars görüyoruz. Azimli, çalışkan, statik, her konuda çözüm üretebilen, ev ve iş ortamınızda hareketli bir döneme geçiyorsunuz. Burada tabii ki ilk açısı Neptün'le kare alacak. Birazcık böyle aslında motivasyonu yitirmemek için o kararlarınızı korumanız gereken bir dönemde olacaksınız. Lütfen sabırla işlerinizin üstüne gitmeye devam edin. Ödüllerini size getirecektir sevgili aslanlar. Burada o kış döngüsüne geçtiğimiz günlerde birazcık bağışıklık ve bedeninizde halsizlik hissedebilirsiniz. Bunlara lütfen dikkat. Ve 17 Aralık'ta Güneş Satürn'e kare yapacak. Sizler için tam 5. evinizden 8. eve bir karelenme var, bir gölgelenme var. İşte demiştik ya, parayla ilgili o geçmiş bir takım kayıplar, endişeler, korkular burada gün yüzüne çıkabilir. Sevdiğiniz işleri yaparken ailenize yaşça büyük kişilerin gündemleri, sağlıkla ilgili konular, yine yatırımsal konularda sizi zorlayabilen günlerde, böyle tükenmişlik sendromu yaratabilen, biraz böyle parayla ilgili o beklediğiniz konularda zorlayabilen bir süreçte geçiş yapıyor maalesef. Gezegenlerimiz bu şekilde. Sevdiğiniz kişinin gündemleri olabilir demiştik. Burada geçmiş konular, geçmiş problematik durumlar, sağlık konularına lütfen çok dikkat bu süreçte sevgili aslanlar. Özellikle kalp sağlığınıza, kronik yorgunluklara, burada aşırı çalışma saatleri ve duygusal yoğunluğa dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyor olacaksınız. Ve 20 Aralık Yay yeni ayı. Kararlılıkla kara günlerin üstesinden gelme yeni ayı diyoruz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sizin için tam 5. evinizde gerçekleşiyor bu yeni ay. Oldukça verimli, ilham verici, üretken, yaşama coşkunuzu yükselten, yeni planlarınızı gün yüzüne getiren, yeni tohumları ekmek için çok verimli, güzel zamanlarda olacaksınız sevgili aslanlar. Görünürlüğünüz, etkileşiminiz, coşkunuz, üretkenliğiniz had safhada olacak. Yaratıcı, üretken demiştik. Oyuncu, rekabeti seven, sergilemek istediğiniz işlerle ilgili yetenekleriniz üst seviyede çalışıyor olacak. Bu yeni ayı lütfen kullanın bu anlamda.
Burada tabii ki tek problem Satürn ve Neptün'ün yeni ayı gölgeliyor olması. Para ve finans alanında kendinizi yeteri derecede destekli hissetmeyebilirsiniz. Hedeflerinizi büyütmek ve geliştirmek istediğiniz projelerle ilgili, eşinizin gelirleriyle ilgili bazı aksaklıklar, bazı bu geçmiş blokajları yeni ay etkisiyle ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Demiştik ki bu yeni ayın aslında bir karanlık yüzü de var. Burada özellikle para, miras, hukuksal süreçleri olan sevgili aslanlarla ilgili biraz uzamalar, gecikmeler söz konusu. Ama her türlü konuda özellikle etkin, becerili, konuşma konusunda, geçmişte sizi zorlayan konularla ilgili üstesinden gelebilecek enerjinizi çok yükseltiyor olacak. Lütfen Jüpiter'in alanında kalın. Jüpiter zaten size o ilahi korumayı sağlıyor olacak. Burada Jüpiter'in o yayın enerjisiyle coşkulu, iyimser, motivasyonunuzu yitirmeyen noktalarda bulunun lütfen. Bu sizin bereketinizi, ilhamınızı kat ve kat katlayarak devam ettirecek. Ancak bu yeni ay tabii ki yılın sonunda artık iyice o geçmişteki konular, yıl sonu değerlendirmeleri biraz böyle karamsal bunalık yerlere doğru çekebilir. Lütfen bardağın dolu tarafına doğru bakmaya çalışın. Özellikle bazı koşullar, o geçmiş zorlu koşullarla ilgili çelişkili haller, konuşmalar, değişen durumlar ön plana getirebilir. Ama unutmayın, sizler aslansınız. Hani ormanların kralı, liderliği ve kararlarınızla her türlü çelişkili zorluğun üstesinden gelebileceğinizi gösteriyor. Sağlık konuları, aile konuları, ailenizde yaşça büyük kişilerin konuları, parasal konulardaki buradaki aksaklıklar ve gündemleri de ortaya çıkartabilir ama azminiz, becerileriniz çok had safhada çalışacak ve yay yeni ayı sizler için diyor ki motivasyonunuzu, hedeflerinizdeki odağınızı lütfen kaybetmeyin. Kararlılıkla tüm konuları, duygusal anlamda endişeler ve korkulardan da üstesinden gelebileceğiniz, kararlılıkla, azimle yapabileceğiniz tüm işleri destekleyen bir yay yeni ayı olacak. Peki ikili ilişkiler, evet yeni ortamlar, yeni arkadaşlıklar, yeni bir takım kişilerle karşılaşma, yeni aşklar, yeni durumlar bunlar söz konusu olacak ve geçmişteki pek çok konuyu aslında tamamen artık tamamladığınız bir süreç. Güven ve güvensizlikle ilgili temaları tamamen dengelediğiniz bir süreç. Kişilerle, insanlarla böyle yeni insanlarla yan yana geliyorsunuz. Çok güzel. Merkür burada ay düğümleriyle kare yapıyor olacak. Birazcık diyecek ki sanki hani böyle varmak istediğin hedeflerle ilgili o geçmişte yaşadığın problematik durumları hatırla diyecek ama öte yandan bunları zaten biliyorsun ve yeni konulara yol almak için yepyeni fikirlerin var. Bunların üzerine git ve geliştir diyecek. Burada hangi tohumu ekiyorsanız lütfen unutmayın, önümüzdeki yılda size güzel etkilerini getiriyor olacak. Çünkü zorluk olmadan zaten güzellikler de olmuyor sevgili aslanlar. Karmik ve kadersel anlamda seçimlerinizin çok ön plana çıkacağı bir yay yeni ayı. Burada bu seçimlerinizle zorlukların üstesinden gelmekle güzel destekleyici etkiler taşıyor. Özellikle parasal anlamda öz değerleriniz, size para sağlayan konular, öz değerlerinizi geliştirmek, kıymet, hani o kıymeti arttırmak, bunlarla ilgili çok güzel çalışacak bir yay yeni ayı. Yine de riskli durumlara karşı dikkat etmenizde fayda var. Herhangi bir para, kazandığınız parayı o riskli yatırımlara yatırırken biraz dikkat etmekte yine fayda var. Bu tabii ki kendi haritalarınıza göre değişen bir etkiler. Önceliğiniz, hedefiniz parasal, sağlıkla ilgili kaygıları, endişeleri, korkuları yenmek ve burada güzel bir şekilde bunlardan sıyrılıp yaşama dop dolu yepyeni enerjilerle yeni yıla hazırlandığınız bir yeni ay olacak. Ve sağlık konularına baktığımızda geçmiş kronik rahatsızlıklara lütfen dikkat sevgili aslanlar. Kemikler, diş, omurlar, omuzlar, tutulmalar, ateşli hastalıklar, işte adele hastalıkları, bir spora belki başladınız ya da yeni bir hobiye başlayacaksınız. Bunlarla ilgili adele, işte kendinize çok yüklenmemeye lütfen çok dikkat edin. Özellikle kalp sağlığınız, kalp sağlığına ve kalp sağlığına dikkat etmek gereken bir dönem. Yine D vitamini alımlarıyla bu kış günlerine doğru motivasyonu arttırabilen günlerde olacak. Sizin için oldukça verimli, üretken bir yay yeni ayı olacak. Güzellikleri, bolluğu, bereketiyle gelsin. Ve 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. 6. ev temaları, evinizi, işinizi, ev ortamınızı düzenlediğiniz, emek verdiğiniz çalışmalara doğru geçiyorsunuz. Güzel destekler, dönüşler alacaksınız. Kalıcı sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir döneme geçiyorsunuz. Ve 30 Aralık'ta tabii ki Mars Oğlak Burcu'nda ay düğümleriyle daha olumlu bir süreçte çalışacak. Yapmak istediğiniz işlerle ilgili girişimler yapmak, hevesiniz, strateji kurma beceriniz çok olumlu. Burada tabii ki geçmişteki kişilerle güzel, olumlu bağlar kurabilirsiniz. Parasal anlamda
anlamda da daha stratejik, daha uzun vadeli hesapları düzenleyeceğiniz bir dönem. Fakat ay sonunda yılbaşı günü Satürn Merkür'le kare yapmaya başlayacak. Yani adeta diyecek ki bu işler için biraz dur. Biraz bu iletişimlerle ilgili böyle biraz aksaklık getirebilirim der. Biraz daha böyle buraya oturmasını bekliyor sanki. Güvenle alacağınız bazı kararlarla ilgili biraz daha o masraflarla ilgili zor dönüşü sağlayacağınız belki parayla ilgili masraflarla ilgili biraz daha düzene koymanız gereken bir süreçte hareket edecek. Varsa çocuklarınız, işte evcil hayvanlarınız bunlarla ilgili yoğun bir süreçte başlatabilir. Parayla ilgili, ödemelerle ilgili hani yıl sonu kapanışı gibi bir şey açıkçası sevgili aslanlar. Burada biraz böyle zorlanmalar ama uzun vadede yapacağınız işler için oldukça verimli bir ay kapanışına işaret ediyor sevgili aslanlar. Ve bu yılın 2025'in kapanması, yeni yıl olumlaması sizler için geliyor. Sevgili aslanlar, Aralık ayı olumlaması ve yeni yıl olumlaması sizler için hayat sahnesinde parlamaya hazırım. Cesaretim, yaratıcılığım, içsel gücümle yeni hedeflerimi inşa ediyorum. Her zorluk bana dayanıklılığımı, her değişim bana yeni yolları gösteriyor. Kalbimin rehberliğine güveniyorum. Çünkü ışığın kaynağı kalbimin içinde saklı. Sevgiyle yarattığım her şey büyüyor, paylaştıkça çoğalıyor. Kendime inanıyorum, üretkenliğimle yaşamın tüm bolluk ve bereketini açıyorum. Kalbim açık, niyetim net, yolum ışık dolu. Çünkü ben aslanım. İçimdeki ateşle karanlığı aydınlatıyor, cesaretle kendi krallığımı yüceltiyorum, büyütüyorum, bolluğunu, bereketini artırıyorum. Sevgili aslanlar, 2026 size bolluk, bereket, olumlaması güzellikleriyle gelsin. Güzel bir yeni yıl diliyorum. 2025'te son günlerinde paranız, pulunuz, tüm neşenizi arttırsın. Görüşmek üzere, sevgi ve selamlar.